Şimdi bahçeye gideceğiz yine. Bugün aslında bisikletle gidecektim ama pazara uğramak istiyorum. Dün de hava biraz soğuktu. İnşallah bakalım bahçede fidelere bir şey olmamıştır. Bir pazara uğrayacağız. O yüzden motorla çıkacağız yola. Gölbaşı'na uğrayalım. Oradan da artık bahçeye doğru gideriz. Yolda sohbet edeceğiz yine sizlerle. Evet dostlar. Normalde bugün de planım aslında bisikletle gitmekti ama hani hava da güzel. Ama Gölbaşı pazarına bir uğramak istiyorum yine. Çünkü bakalım bir nedir, ne alemde, fide var mı yok mu? Hem bir onu kontrol edelim. Bir de biraz daha domates almak istiyorum ya. Şurayı kapatalım şöyle. Kameramızı bozmadan. Tamam. Birazcık daha bir fide bakacağım. Bir salatalık falan almak istiyorum. Artı bir de birazcık domates alırız. Belki bir 3-5 tane de karpuz alalım dedik. Kavun dikmiştik zaten. Öyle olunca motorla gidelim dedik. Çünkü bisikletin bataryası o kadar şeyi kaldırmaz. Yolu gitmez yani. Muhtemelen yarı yolda beni bırakır. Bahçedeki elektrik de şu an biraz sorunlu. O yüzden güvenemedim. Güvenemeyince böyle bir şey yapayım dedik. Motorla çıkalım. Hem de motora bir benzin almam lazım. Benzin de azalmış. Ya bu havalar bizi mahvetti ya. Bilmiyorum. Dün akşam balkonda otururken üşüdüm resmen. Havalar hala çok soğuk. Biz de tabii geçen hafta dikimleri yapmıştık. Bilmiyorum. Yani içimde kötü hisler var ama İnşallah fidelerimize bir şey olmamıştır ya. Yani dün akşam atlattılarsa korkmam artık da. Korkuyorum yani. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Ya çünkü çok emek var ya. 4 aydan beri neredeyse uğraşıyoruz yani. Tohumundan fide yapıp dikene kadar. Geçen hafta zaten çok çalıştım. Hala belim ağrıyor. Emeğimizin karşılığı bu olmamalı. Vallahi bilmiyoruz ya. Her şey değişti. Mevsimler de bozuldu artık. Eskiden bilmiyorum ya, insan Mayıs ayında falan havalar çok iyi olurdu ya. Şimdi Mayıs'ın bugün kaç? 28 mi? 28 Mayıs. Haziran'a geldik, daha havalar soğuk arkadaş. Üşüyoruz yani. Ne saçma sapan bir şey oldu. Vallahi bilmiyorum. Neyse bakalım, hayırlısı. Giderken biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Bugün şöyle bir bakayım ya. Kamera inşallah ses almaya başlamıştır. Ya aslında bugün konuşmak istediğim konu kanalın ismi. Yani City Farmer ne demek? Ne demek istedik? Yani şehir çiftçisi derken neyi kastettik? Buydu. Ya ben aslında insanlığın dahi kurtuluşunun buna dayalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün işte yaşadığımız ülkede dahil olmak üzere birçok yerde şununla karşılaşıyoruz. Üretenle tüketen arasındaki o dengesizlik bütün sistematiği bozabiliyor. Burası yeni açılan bir yol. Otoban. Burada da böyle gökdelenler var işte. Arı kovanı gibi ama maalesef üretmeyen gökdelen bunlar. Tamamen tüketime üzerine odaklanmış. Ya insan niye böyle bir yerde oturmak ister? Ben bir türlü anlamıyorum ya. Ben sevmiyorum böyle yüksek katlı binayı, yüksek katlı oturmayı. Fakat şu an toplum biraz buna yöneliyor galiba. Yani bu ranttan başka bir şey değil benim gözümde. Yani düşünsenize, bir şey olsa hissenize ne kadar düşüyor desen işte bir saksı kadar bir toprak düşecek buradan. Ancak o kadar hak edişiniz var. Ama inanın şurada bir daire almaya kalksanız, yani çok fazla değil. Şuradan 3 kilometre aşağı indiğinizde, yani Gölbaşı'nın atıyorum 1-2 kilometre ötesine gidip orada bir bahçeli rahatlıkla satın alırsınız. Yani ucuz değil evler. Belki de City Farmer'ın hayattaki amacı bu.
buna olan isyanı. Değil mi? Ya ben gerçekten anlamıyorum. Çünkü şöyle düşünün, bakın, bu gökdelende oturuyor olmak sizi tamamen bir tüketici pozisyonuna düşürüyor. Siz burada sadece tüketici oluyorsunuz. Yani hiçbir şey üretemezsiniz. Ne bileyim, bir şey yetiştiremezsiniz, bir şeyi tamir edemezsiniz. Hadi iki ağaç keseyim de işte evde bir masa yapayım desen yapamazsın. Komşuların rahatsız olur. Komşuluk ilişkisi desen zaten yok. Yani az çok bizde, işte benim de oturduğum bina maalesef uzun. Bu bölgede hep böyle, çünkü yüksek katlı. Bu kadar değil ama inanın yani kimse kimseyi tanımıyor yani. Ne bir mahalle kültürü var, ne bir komşu anlayışı var. Herkes küçücük işte bir odaya kapanıyor. Orada iç dünyasıyla birlikte yaşıyor. Şuradan geçecektik arkadaşlar, unutmayalım. Az daha daldık gidiyorduk. Evet. Ya bu şekilde apartmanda yaşıyor olmak insanlara cazip geliyor ama baktığınız zaman maliyeti çok yüksek. Bir kere bu kadar yüksek katta yaşıyor olduğun için işte asansörün olması lazım. Asansörün bakımı var, onarımı var, tamiratı var, bir masraf. Yangın sistemi olması lazım, bir masraf. Hidrofor olması lazım, bir masraf. Yok çevre düzenlemesi, bir masraf. Yok kapının önünde güvenlik olacak diyorsun ama kapı komşunu tanımıyorsun. Yani kapı komşun katil mi? Başka bir gayri resmi işi mi var bilmiyorsun. Yani günün sonunda sitede yaşıyor olmak bir şey katmıyor. Tüketici olmaktan başka hiçbir şeye yaramayan bir şey benim görüşüme göre. Ben aslında, benim kendime ait bir hipotezim var. Belki de biraz ütopik bir şey ama bence yatay mimariye dönmemiz lazım. Yani bu dikey mimari ranttan başka hiçbir şey değildir. Yani ranttır. Yani birilerinin işte daha fazla para kazanmasını sağlar. Hepsi o. Devletin bir şekilde yatay mimariye önem verip halka ucuz, ulaşılabilir arsa tahsis edip belli şartlar altında, belli kurallar altında, değiştirilemez. Yani atıyorum, ben bu arsayı sana veriyorum, yapacağın evin modeli bu olacak şeklinde yaptırımlarıyla birlikte bir sisteme geçmesi lazım. Yani herkes kapısının önünde 2 tane domates fidesi yetiştirse, atıyorum müstakil evi olsa, yatay mimari olduğunu varsayıyorum. Ondan sonra 2 tane biber yapsa, bir kere üretmeye geçiyorsun. Hemen üretici oluyorsun yani. Ya şöyle söyleyeyim, bakın ben 4 yıldan beri bu bahçe işleriyle ilgileniyorum. Ben kendimi geç kalmış adlediyorum yani, açık söyleyeyim. Hop şuraya atlayalım. Ya ben 4 yıldır evime domates hiç almadım. Biber hiç almadım. Birçok sebzeyi kendim üretiyorum. Kışın yeşillik, işte efendim ıspanaktır, kıvırcıktır, bunları yetiştiriyorum seranın altında. Hiçbir problem yaşamadım. Yani bakımı kolay. Öyle çok da zor değil. Artı sağlıklı besin yetiştiriyorum. Ben ilaç da kullanmıyorum. Öyle yoğun bir tarım ilacı vesaire kullanmıyorum. Bakın daha yeni geldi haberler. Avrupa'dan bizim helva dediğimiz o susamdan üretilen helvada salmonella o çıkmış mesela. Ya bizim bu kadar toprağımız var. Ha, bunun da altında yatan neden şu: çünkü gelen susamın %90-95 yurt dışından geliyormuş. Ya, salmonella çıkmış, işte geri dönmüş vesaire vesaire. Ya benim bu kadar toprağım varken, üretebilecekken neden üretmeyip bunu dışarıdan temin ediyorum? Sonuçta bu ülkenin temel ekonomik sorunu bu zaten. Hani ithalatının ihracattan fazla olması. Ben anlamıyorum arkadaş. Şuradan Konya'ya giderken
milyarlarca, milyonlarca dönüm arazi var. Bomboş. Bomboş öylece duruyor. Biz insanları oradan alıp işte bu gökdelenlerin içerisine tıkıp sonra sadece tüketen bir toplum yaratıyoruz. Ondan sonra da şikayet ediyoruz. Niye ekonomi böyle? Nasıl olacaktı ya? Ya benim geçen sene 5 tane tavuğum vardı. Ya yumurtayı koyacak yer bulamadım ya. Hani yani neredeyse yumurtayla her şeyi yumurtayla yapıyorduk yani sırf bitsin tüketelim diye. Vallahi bilmiyorum. Bir an önce desen ki ya arkadaş işte burası şehir merkezi. Merkezde ya ben size gösterdiğim yerler şehir merkezi değil. Arabanız yoksa hiçbir yere gidemiyorsunuz. Otobüs yok, metro yok, şu yok, bu yok. Daireyi de almaya kalksan en az 15-20 milyondan aşağı değil. Mümkün değil. Ben biliyorum çünkü oraları daha önce gezmiştim. Fiyatları bence daha fazladır, az değildir yani. Ya bu insanoğlu neden buna bu kadar merak salıyor bilmiyorum. Bir de hani bu kadar fiyat etmemesi de lazım. Baktığın zaman arsa payıdır, şudur budur etmemesi lazım. Bu da tamamen ticaretle alakalı bir şey. İşte arz talep meselesi. Vatandaş talep ettikçe otomatikman fiyat da yükseliyor. Siz talep etmeseniz mesela kimse deseler ki ya öyle bir kültür olmalı. Yani insanlar da belli bir kültür oluşturmanız lazım. Kardeşim yüksek kattaysan daha ucuz olman lazım. Çünkü oradaki arsa payın daha düşük senin. Zaten bir inşaatın en büyük gideri arsa payıdır. Yani arsa payından dolayı fiyat yükselir. Şimdi burada villa alıyorsunuz mesela atıyorum burada villalar işte 30, 35, 40 milyon arasında. Ya burada burayı kıymetli yapan altındaki tabanındaki arsa. Arsası 15-20 milyon lira zaten. Ya sen burada bugün ev yaptırmaya kalksan benim arkadaş yeni yaptırıyor. Topu 5-6 milyon lira tutar yani. 5-6 milyon lira Sincan'dan daire alamazsın şu anda. Değil mi? Vatandaşın gözünü açması lazım ya. Önce bilinçlenmesi lazım. Önce üretici olması lazım. Üretmeye başlaması lazım. Üretmezsek işimiz çok kolay değil. Yatay mimariye doğru geçiş yapmamız lazım. Ranta olmamamız lazım. Yani rantın sömürdüğü bir meta olmamamız lazım. Rant bizi sömürür. Sen talep ettikçe o seni daha çok sömürür. Elindeki gücün farkına varman lazım. Almazsan düşer. Bu kadar basit. Alırsan yükselir. Ya yeni çıkmış. Çin'de hastane açılmış. 48 tane mi ne yapay zeka doktorundan oluşmuş. İşte giriyorsun. Yapay zeka doktorunu sana söylüyor, ilacını yazıyor vesaire vesaire vesaire. Arkadaşlar gelecek bu. Geleceğe alışmamız lazım. Gelecekte eliyle iş yapmayan insanlar aç kalacaklar. Yiyecek ekmek bulamayacaklar. Bu benim görüşüm. Fazla da uzak değil yani. Bu gördüğün bu olay tahminimce belki 5-10 yıl içerisinde olacak işler. Yani eğer sen tahta kesmiyorsan, kaynak yapmıyorsan, tuğlayla bir şey örmüyorsan, sadece masa başında oturup bir imza atıyorsan sana gerek yok. Hep inşaattan örnek veriyorum ama hani mimara gerek kalmayacak. Yapay zeka diyeceksin. Ben şöyle bir ev istiyorum, bina istiyorum. Sana en iyisini, en güzelini, en kralını çizip verecek. Yani olay buna doğru gidiyor. O yüzden buna hazırlık yapmamız lazım. Bence herkesin bir an önce domates, biber yetiştirmeye başlaması lazım. Eğer ileride aç kalmak istemiyorsa. Yanaşalım şuraya bir yere. Ondan sonra şuradan alayım gideyim ya. Hiç uğraşmayın.
kaskı falan da çıkartmayalım bence. Değil mi? Ay Allah, bismillah. Telefonu çaldırmayayım da. Şuradan bir cüzdan. Evet. Herhalde ya almadı ya da şu aralarda bir yerde. Tamam bakayım. Selamünaleyküm, kolay gelsin usta. Ya bir domates alacağım da. Domates Açık kökten alacağız. Şöyle güzel ayaş domates ya da büyük yatık domates. Ne kadar bağı? 35 lira. 35. 2 bağ alayım ya. Ben aradım. Gönderiyorum şimdi dedi. Beklemedeyim. Öyle mi? İyi, hayırlı olsun. Kaça aldın? Kiba, ayaş domatesi. Biber de ister misin abi? Ya biberi falan diktim de. Biraz domates eksiğim var. Şey var mı? Karpuz falan? Karpuz falan var. Güzel şöyle ince küçük çekirdekli olsun, olur. Büyük bazı alıyoruz, koca koca oluyor. O eti olmuyor onun. Şu 5 tane falan da karpuz ver ya. Tamam, haberim var. Ona uğraşıyorum. Tamam, onu dün konuştum. Randevuyu almış olabilirler. Ha, yeter bu ya, tamam. Tamam, çıkartacağım. Bir de salatalık. Salatalık kaç olsun abi? Ne kadar bu şeylerin fiyatları, viyoller? Karpuz 10, salatalıklar 8 abi. 8. Ya bir 5-6 tane, 5 tane ver işte ondan da ya. Madem öyle. Al 105 tane, tamam ya. ...40... ...90... ...70... ...ne yaptı şimdi hepsi? Abi şu 90, 70 orası 160. 150 olur mu? Ver. Şunu vereyim, bozuk vereyim sana. Bunlar 75 lira ablam. Şurada. Gel profesör abi. Sağ olasın. Şunları şöyle alayım yavaşça. Bunları nasıl götüreceğiz? Götüreceğiz bir şekilde. Hadi bakalım. Evet dostlar, aldık bakalım. Hadi gidelim. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Nasıl götüreceğiz? Nasıl yapacağız? Nasıl götüreceğiz? Önce şunu bir kapatalım. Önce şu kamerayı bir kapatayım ben. Bugün de biraz hava sıcak gibi. İnşallah kırmadan dökmeden gidelim de yavaş gidelim biraz. Trafik yoğun pazar olunca. Şurayı da bir atlataydık. Burada daha sıcak ya, yukarıya göre, inceye göre diyelim. Haydi. Benzin alayım diyordum ama artık dönüşte alırız benzini ya. Şunları bir an önce götürelim. Fazla beklemez çünkü bu. Bir an önce
Evet arkadaşlar şöyle bunlar açık kök olduğu için, yani şunlar da viyollü de, açık kök domates dikeceğiz. Bunları öncesinde hani yer hazırlıklarını yaparken kökleri kurumasın diye suda bekletiyorum. Kısa beklemeler için bu şekilde uygundur. Fakat daha uzun bekleyeceksiniz. Mesela ben aldım bunu 2 gün sonra ya da 3 gün sonra dikeceğim. Çok zamanım yok, fırsatım yok diyorsanız eğer, o zaman da suya biraz toprak karıştırarak, yani çamurlu su gibi düşünün, tamam mı? Böyle biraz böyle yoğurt kıvamında çamurlu bir su yapıp köklerini o çamurlu suyun içerisine bırakıp 3-4 gün bunu bu şekilde koruyabilirsiniz. Herhangi bir sorun çıkmaz. Daha sonrasında tekrar dikime alırız. 2 bağ aldık. Bakalım, bilmiyorum her bağdan kaç tane çıkıyor. Genelde 15-20 tane arası çıkar ama bir bakalım ne çıkacak. Karpuz aldım. Biraz da salatalık aldık işte. Eksik olmasın, hadi ondan da dikmiş olalım diye. Ben hemen şey yapayım. Bir üstümü değiştireyim. Üstümü değiştirdikten sonra önce gidelim bir yer kontrolü yapalım. Bakalım, dün akşam çok soğuktu. İnşallah bir şeyler olmamıştır. Ümidimiz olmaması yönünde. Gölbaşı bir tık daha yukarıya göre 1-2 derece daha sıcak. Umarım öyle bir sorun olmamıştır. Hem bir kontrollerini yapalım. Arkasından da yeni domateslerimiz için yer hazırlıklarına başlayalım. Karpuzları ve salatalıklar için de bir yerler bulalım. Onları da oralara dikelim. Hadi ben bir üstümü değiştireyim, geleyim bakayım. Evet dostlar, bu da benim güneş enerji sistemim. Bunu işte kendimiz kurduk. Buradan yukarıdan panelden aküleri besliyoruz. Hani aküleri dolduruyoruz. Daha sonra buradan invertör yardımıyla 220'ye çevirip işte konteynerin şeyine veriyorum, direkt bağladım sigortalarına. Tabi orada da mutlaka bir kaçak akım rölesi vesairesi bağladık. Daha sonra bu şekilde 220 ile lambalarımız yanıyor. İçeride buzdolabı falan da vardı da. Şimdi akülerim bozuluyordu işte. Ya sanayiye götürdük, bir türlü çözemediler. Ya yapmıyor insanlar da artık. Uğraşmıyorlar kimse ya. Gitsin yenisini alsın pozisyondalar. Neyse biz ittire kaktıra biraz uğraşa bir şekilde bunları aktive etmeyi başardım. Bunların içinde jelleri varmış. Jeller de yaklaşık 400 ile 500 gün içerisinde, yani 2-2,5 yıl içerisinde kuruyormuş. Yani kuruduğu için de akü özelliğini kaybediyor. Normalde bunlar jel akü. Aslında beklenen ömürleri 4 ile 5 yıl minimum arasında. Fakat 2,5 yılda bu şekilde olunca biz ne yaptık? Bunlara bir saf su desteği yaptık. Yani saf suyla bu şeylerini açtım. Bunların içine saf su desteği yaptım. Tekrar nemlendirdik vesaire derken canlandırmayı başardık. Dün işte bıraktığımda yaklaşık 27.4 volttan bırakmıştım. Bugün geldiğimde 22 volta düşmüş. Yani 11 küsür volt yapar ortalama her bir akü için. Bakalım, böyle olursa kurtaracağız gibi. En azından aydınlatmamızı kurtarsak yeter bizim için. Neyse, biz şimdi asıl konumuza dönelim. Hadi bakalım. Evet dostlar. Bugün 28 Mayıs Çarşamba. 28 değil mi? Yanlış söylemiyorum umarım. Yaklaşık dikimden sonra 5. gün. İlk gün bir sulama, hani dipten bir su vermiştim. Daha sonra tekrar damlamalarını açmıştık vesaire vesaire. O günden bugüne hiç sulamadım. Zaten arada bir de bir yağmur yağmış. Bayağı da güzel yağmur yağmış. Aslında çok istediğimiz bir şey değil o ilk dönem olan yağmurlar. Çünkü fidelerimizi biraz yıpratabiliyor. Allah'tan dünkü soğuktan etkilenmemişler. İnşallah bundan sonra birazcık daha toparlarlar. Çünkü fidelerin ideal hani sıcaklık isteği 16-17 derece ile 25 derece arasında. O derecelerde özellikle 20'nin üzerine çıktığı zaman daha hızlı, daha kolay büyüyorlar. Daha kolay adapte olabiliyorlar. Şimdilik öyle görebildiğim birkaç tane belki bir fire vermiş olabiliriz. Genel manada iyi. %95 oranında iyiyiz. Fena değiliz. Şimdilik böyle dursun bakalım. Yarından sonra tekrar bir yağış var. Ben şimdi yeni fidelerimi dikeceğim. Yeni fidelerimi diktikten sonra bir damlamaları açarız. Yine bir yarım saat kadar bir hafif bir sulama yapar. Ardından da
yağmura bırakırız. Bundan sonraki ilk yapacağımız işlem çapalama olacak. Çapalama ve gübreleme. Bunun için işte bir hafta 10 günü bekleyeceğiz. İyice kendilerini bir toplasınlar. Daha sonra şöyle diplerini güzelce bir çapalayıp etraflarına da biraz gübreyle desteklersek bu şekilde devam edeceğiz bakalım. Evet. Şimdi ben müsaadenizi isteyeyim. Gideyim şu yeni aldığım fideler için yer hazırlıklarına bir başlayayım. Sizi o için oyalamayayım. Evet dostlar. Nihayet ekim işini tamamladık. Bundan sonrası artık ekim yok, yapmayacağız. Bugün ikinci sulamayı yapıyorum. Gerçi yarın bir yağmur yağma ihtimali var ama yine de bir tekrar sulama yapmakta fayda var. Şimdilik her şey iyi gidiyor bakalım. Dünkü soğuk akşamı atlattık ya. Herhalde bundan sonrası için daha iyi olur diye düşünüyorum. Şu yukarı tarafa ektiğim son 3 sıra ektim galiba. 3,5 sıra kadar ektik. Onların damlamalarını şimdi açmadık. Çünkü onlar dipten bir sulama yapmış idim. Şu anda damlamadan su vermeyelim. Çünkü çukurdalar biraz. Suyun içinde kalırlarsa çürürler. Şimdi onlar birazcık daha açık kök olduğu için şey yapacaktır. Kendini toplaması biraz zaman alıyor onların. Bazen 1-2 günü bulabiliyor. 1-2 gün bir bekleyeceğiz. Yani 1-2 gün derken yarın tekrar bir kontrol edeceğiz. Ufak ufak kendini toplamaya başladığında onların da damlamalarını açacağız. Bundan sonrası işler sadece damlamaları açıp bir 3-4 gün içerisinde de gübreleme ve çapayla yavaş yavaş bakımlarını yapacağız bakalım. Yaklaşık kaç sıra oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 160 kök falan ektim herhalde. 15, 20, 15 vardı. 30 tane daha aldık aşağı yukarı. İşte 150, 160 kök gibi bir şey oldu. Bu sene de bu kadar olsun artık. Çok fazla ekmeyeceğim. Yukarıdan 4-5 sırayı artık boş bıraktım. Aralara da yine böyle boşluklar da bırakarak da diktim. Biraz geniş alanda dikmeye çalıştık. Bu sene de böyle deneyeceğiz bakalım. Evet, karpuzlarımızı da aldık. Bir karpuz aldım. Karpuzları da ağaçların altlarına dikiyorum genelde ben. Hem gölgede olması hem de oradan daha bol su alabiliyor. Salatalıklarımı yine biberler ve kabakların olduğu kısma ektik. Onlar da iyi. Durumlar fena değil. Şimdi bundan sonraki ilk işimiz şu kavunların olduğu bölgeyi bir çapalamak. Şu ottan bir temizlememiz lazım. Bunları bir açığa çıkartmamız lazım. Sonrasında da devam edeceğiz. Evet dostlar. Bitirdik. Bugünü de bitirdik. Mesai bitti. Gidelim artık yavaş yavaş. Ya bu arada arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, efendim işte beğenilerinizi bekliyoruz. Yani bu konuda desteklerinizi bizden esirgemeyin. Rica ediyoruz yani. Bugünlük işimizi bitirdik. Yavaş yavaş eve doğru gidelim. Akşam oluyor zaten. Bir yolda giderken bir de bir benzin alırız. Bakalım yarın eğer yağmur olmazsa yarın uğrar tekrar bakarız. Duruma göre ne yapacağımıza karar vereceğiz artık. Aslında bu şekilde de kayıt alınabilirmiş. Motorumuzun anahtarını alalım. Hadi gidelim. Evet, her şeyimiz tamam. Kapıyı kilitledik, orayı kapattık. Enerjiyi kestik. Tamam mı? Hadi bakalım.